Venom Son Dans, Venom'un bir numaralı kahraman olduğu 3. film. Venom, şekilden şekile girebilen öfkeli bir simbiyoz, dünya dışı bir canlı. Örümcek Adam, Peter Parker'a karşı öfkeli olan insan Eddie Brock ile birleşmişti. Onu konak olarak kullanıyor ve zaman zaman da tırnak içinde kötülüğe zorluyor. Bu birleşmeyle birlikte onun bir kodeks taşıdığını öğreniyoruz. Onun taşıdığı bu konakçı kodeksi, evrenin bir ihtimal en kötüsü olmasına rağmen hareket edemez bir durumda olan Kunal'a yeniden hayat verecektir. 3. filmde olayların temel omurgası bu şekilde gelişiyor. İşte bu büyük ve korkunç yaratıklar kodeksi ele geçirmek üzere dünyaya geldiklerinde işin içine 51. bölgenin altındaki laboratuvarlarda tutulan simbiyozlar, geçen yüzyılın çiçek çocuklarını andıran bir aile, Las Vegas kenti ve önceki filmlerden de tanıdığımız Bayan Chen de dahil oluyor. 3. film bir dostluk ve kaybettiklerimiz üzerine. Mizah, aksiyon, merak unsurlarıyla dinamizme asla düşmeyen Venom Son Dans, hafta sonu seçenekleri içinde isabetli bir seçim olabilir. Yıl 1934. İran Şahı Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecektir. Atatürk, Türkiye ve İran'ın dostluğunu vurgulayan bir opera yazılıp sahnelenmesini ister. Ve bunu istediği tarih Mayıs ayıdır. Yaklaşık bir ay içerisinde operanın hem librettosu yazılacak, hem bestelenecek, hem de sahneye konulacaktır. İmkansız. Çünkü ortada besteci bile yok. Öncelikle Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda Münir Hayri Egeli, Firdevsi'nin Şehnamesini baz alarak Türkiye-İran kardeşliğini vurgulayan librettoyu yazar. Ardından genç besteci bulunur. Ahmet Adnan Saygun. Ahmet Adnan Saygun'a Ankara Halk Evi'nde bir yer tahsis edilir ve önündeki gün sayısı sadece 26'dır. Bir yandan dekorlar hazırlanıp kostümler dikilirken diğer taraftan da sanatçılar Münir Hayri Egeli tarafından bulunup Adnan Saygun'a önerilir ve çalışmalar başlar. Film bu 26 günün nefes nefese geçen hikayesini anlatıyor. Sonuç itibariyle bir Cumhuriyet şarkısı sinemada seyredilmeyi hak eden bu yılın en önemli filmlerinden. Cevher adlı bu filmde Demi Moore'un canlandırdığı Elizabeth televizyonda aerobik programı yapıyor. Ancak her anlamda ağzından salyalar akan kanal yöneticisi taze, nefes kesici yepyeni birini istiyor onun yerine. Elizabeth bu durumu öğrenip bunalıma girdiğinde imdadına tesadüf sonucu esrarengiz bir şirketten gelen teklif yetişir. Dilerse kendinin yeni bir versiyonu kendi vücudundan yaratılacaktır. Ancak tıbbi prosedürler katı ve kesindir. Uyulmaması durumunda zincirleme felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır. Ve Elizabeth bu yola girer. Film, kapitalizmin kadın bedenleri üzerindeki tahakkümü ve görece olan güzellik algısı ile oynuyor ve bunlarla fena halde de dalga geçiyor. Filmin organik yapısındaki tavizsiz sertliği seyretmek kimi seyirciler için zor olabilir. Cevher, güzel olarak algıladıklarımızla iğrenç ve korkunç kabul ettiklerimiz arasında gidip gelirken aslında gerçekte nasıl berbat tüketiciler olduğumuzu suratlarımıza çarpıyor. Bunu da finalde esaslı bir kan banyosuyla yapıyor. Her şekilde yılın en dikkate değer, en çarpıcı, en tartışılacak filmlerinden. Ölüm fikrine oldukça uzak olan ünlü yazar Ingrid, bir imza gününde uzun yıllardır görmediği, bir zamanlar aynı dergide çalıştığı arkadaşı Martha'nın umutsuz bir kanser hastası olduğunu öğrenir. Almodovar, ilk 45 dakikada zamanında aynı adamla da ilişkiye girmiş olan iki kadının yıllar sonra birbirlerine olan kalbi muhabbetlerini aktarıyor. Fakat sonra Martha için umut bittiğinde Martha Ingrid'e bir teklifte bulunuyor. Kanser onun canını almadan o ölümle dalga geçercesine kendi canına kıyacaktır. Ingrid'den tek isteği son günlerinde yanındaki odada kalmasıdır. Yandaki oda, biri ölümü karşılayacak olan iki kadının dostluğu üzerine uzun yıllar unutamayacağınız bir film. Anora, Brooklynli bir seks emekçisi. Hayat dolu bir dansçı. 23 yaşında çok güzel bir kadın. Bir süre için kendini bir toz pembe bir dünya içinde buluyor. Sevgiyi bulduğunu zannediyor ve bir yuva kurma özlemini gerçekleştireceği yanılgısına düşüyor. Nasıl mı? Bir Rus oligarkın son derece şımarık ve baba parası savuran oğlu ile aşk yaşayıp bir çılgınlıkla Las Vegas'ta evlenmeleri sonucu.
Ama peri masalı haber Rusya'ya ulaşana kadar sürüyor. Özellikle annenin müdahalesiyle Rus ailenin Amerika'daki adamları olaya el koyuyor. Filmde yönetmenin hikayenin fiziksel sertlikle gelişeceğini düşünen seyirciyi yanılgıya uğratarak aksiyon bölümlerini özellikle Anora'yı oynayan Mikey Madison'ın yüksek enerjisi ve komedi yeteneğinden yararlanarak mizahla anlatması dikkat çekici. Yönetmen, Anora'ya müdahale eden Rus aileye bağlı bir ekibin içindeki en gariban genç adam karakterinin duyarlılığını olaylar boyunca incelikle işleyerek seyirciyi enfes bir finale hazırlıyor. Bu yıl Cannes Film Festivali'nin galibi olan film, insanlığın çürümüşlüğüne dair soğuk bir iklimde geçen hikayede içtenliği arayışı anlatıyor.